Nihayet John Galliano Fest, Gypsy Fest ve Central Asya, Kazakistan'dayız. Bugünkü ilk konuğumuz tabii ki Türkiye'den gelen Mantera arkadaşlar. Mantera'nın standındayız. Size bugün birazcık Mantera'nın standından bahsedeceğim. İçeride ne tarz aromalar var? Tabii ki Türkiye'deki arkadaşlar aromaların hepsine çok hakimler. Ama ilk defa görecekleri için de güzel bir tekrar olmuş olacak. Umarım hoşunuza gider bu stand. İlk önce size standtan bahsedeyim. Güzel bir alana yerleşmişler. Yaklaşık 35 metrekarelik büyük bir stand var içeride. Bununla beraber Mantera ve El Bomber beraber çalışıyorlar standın içerisinde. El Bomber'in Hook Up Place için çıkarttığı yeni nargile takımı da var. Onları da göreceğiz. Bunun haricinde Mantera'nın 30 aromasının 30'u da bugün burada arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de çok daha azı şu an var. 20 aromayla ilk çıkış yaptılar. Ama bugün burada 30 aromayla beraber Kazakistan'da yaşayan dost kardeşlerimize ilk defa sunuluyor. Bir bakalım isterseniz. Gel. Bu arada bahsetmek gerekirse daha önce görmüştünüz zaten Mantera'nın El Bomber'le işbirliğinde ortaya çıkan nargile takımı El Bomber Mantera takımı ile beraber sunum yapılıyor. Baştan başlayacak olursak ilk başta çift elma var. Sanki böyle çalışılmış gibi ilk başta çift elma aroması var. Şu an tabii dolu. Ama ben size Passion Fruit'tan ilk önce bahsetmek istiyorum. İlk çıkış yaptıklarında ilk denediğim aromada Passion Fruit aromasıydı. Adlandırmak gerekirse gerçekten sulu bir Passion Fruit aroması diyebilirim. Gerçekten hissedebileceğiniz şekilde sulu sulu bir aroma barındırıyor. Passion Fruit'a gerçekten bayılıyorum. Çok başarılı bir aroma. Alternatif aramamıza artık gerek yok. Hemen yanında raspberry var. Devamında cappuccino var. Türkiye'deki cappuccino içenlerinin seveceği bir aroma ama cappuccino'ya alternatif değil, daha farklı bir kahve notası var içerisinde. Daha böyle kahlua gibi enteresan bir aroma. Hemen yanında amarula var. Seviyorsanız eğer kahve likörü hoşunuza gidecek bir aromadır diye düşünüyorum. Devam edelim. Hemen burada forest berry var. Eğer böyle orman meyveleri seviyorsanız tercih edeceğiniz bir aroma. Normal şartlarda forest berry tarzındaki mix orman meyveleri çok tercih etmesem de Mantera'daki daha içilebilir, daha soft bir hali hoşunuza gidecek. Aromalar bitmiyor. Aroma çok fazla var. Hemen yanında nar aroması. Benim de oldukça başarılı bulduğum, çok da sevdiğim bir aromadır nar aroması. Son dönemde de oldukça yoğun birçok firmanın çalıştığı bir aroma. İçerken gerçekten hissedeceksiniz. Narın o ekşi, acı, kekremsi tadını hissedeceksiniz. Cooling var. Cooling'i çok sek denememenizi tavsiye ederim. Mixlerin içinde kullanmanız daha doğru olacaktır. Hemen yanına geçtiğimiz zaman Roma var. Mixlerin içinde çok kullandığımız, hem meyveli mixlerin içinde hem de bakery mixlerin içinde çok kullandığımız rom aroması. Tabii romun birazcık daha farklı formülize edilmiş hali. Onu da mixlerinizin içinde kullanabilirsiniz. Devam edelim. Base var. Base'den gerçekten uzunca bir metin gerekiyor bunu konuşmak için. Çünkü base aslında Mantera'nın aroma katılmamış sek hali. Tek başına da aromasız haliyle içebileceğiniz bir base aroması arkadaşlar. İtalyan börlü bir mix var ve bununla beraber aromasız olarak nargile içmek isteyen arkadaşlara alternatif olacaktır. Tabii ki mixlerin içinde de kullananlar var ama tek başına içmenizi öneririm. Klasna. Seçenek çok fazla. Hemen yanında Barberi var. Bu tarafa geçtiğimiz zaman Vetiver Kaşmir var. Kaşmir sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir aroma. Tek başına da içebileceğiniz, aynı zamanda mixlerle de daha da zengin hale getirebileceğiniz
bir ürün. Hemen yanında Blueberry var, hemen yanında Kod 8 var, hemen yanında Banana Bro var. Muz sevenler için güzel bir alternatif. Biraz bakery'e geçtik, cookie var burada. Devam ediyorum, Mantera'nın en sevilen aromalarından bir tanesi Pineapple Toasted. Egzotik tatları seviyorsanız güzel bir alternatif ananas aroması olacaktır. Mixlerinizde kullanabilirsiniz. Türkiye'de bence şu an en çok beğenilen aroma katmer var. Katmer'de base'inde Antep fıstığını barındıran aslında yöresel bir tatlı biliyorsunuz. Burada da güzel bir uyarlaması var. Alternatifi de sadece Türkiye'de değil dünyada şu an için yok. Hemen yanında Blueberry var. Berry'lerden devam ediyoruz. Skandal var. Skandal'da yine Mantera'nın en beğenilen aromalarından bir tanesi. Narlı güzel bir mix. Tavsiye ederim, mutlaka deneyin. Night Doze var. Night Doze'da Hindistan cevizi ve ayvanın bulunduğu bir mix. Bence çok unik bir mix. Çok da hoşuma giden bir aroma. Elimize değmişken alalım içelim. Kaçırmayalım. Boşu kaçırmayacağız. Dumanlanacağız bol bol. Egzotik tatları seviyorsanız, özellikle Hindistan cevizi aromasını arıyorsanız bir mixin içerisinde bu aromayı beğeneceksiniz. Yanına geçtim. Benim en beğendiklerimin arasında güzel bir solo tat strawberry var. Strawberry de kendine has, krematik, çok tatlı bir çilek aroması arkadaşlar. Çok başarılı. Ve pistachio. Pistachio da yine Türkiye'de en çok beğenilen aromalardan bir tanesi. Güzel bir Antep fıstığı aroması. Ben adlandırırken birazcık daha tuzlu bir Antep fıstığı tadını aldığınızı küçük anekdot olarak belirtebilirim. Yine bakery mixlerinizin içinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde hem baharatlı hem de meyveli mixlerin içinde kullanabilirsiniz. Do you want to fight me? Yes, of course. Şimdi Tropic Island. Tropic Island'da yine aynı şekilde tropik meyve sevenler için güzel bir alternatif mix olacaktır. Hemen yanında Misket Queens var. Yine Türkiye'de en beğenilen tatlardan bir tanesi Misket Queens. Özetlemek gerekirse alternatifi çok bulunmayan ayva aroması, bana kalırsa bonbon şekeri anımsatıyor. Güzel tatlı bir aroması var diyebilirim. Yanında vanilyası var. Birazcık hızlı gidelim. Dolce Cola var. Cola Barberry var ki en beğendiğim aromalardan bir diğeri Cola Barberry. Mix yaparken de alternatifler üretebileceğiniz güzel bir aroma. Medina Date var, hurma aroması. Hurma aromasının üzerinde belki biraz daha çalışılabilir ama kendine has bir tarzı var. Güncellemelerle çok daha farklı hale gelebilir. 30 aromayı da sizlere göstermeye çalıştım. Standın diğer tarafında El Bomber var. Birazcık da orayı göstereyim size hızlıca. El Bomber'lerin özellikle son dönemde Hook Up Place'in 10. yıl dönümü için çıkarttığı bir nargile takım var. Ondan bahsedeceğim size. Hook Up Place, El Bomber ortak işbirliğiyle çıkan toplam 777 adet üretilen Hook Up Place El Bomber işbirliği var arkadaşlar. Takımı şöyle göstermem gerekirse siyah ve kırmızı ayrıntıların üzerinde barındırdığı güzel bir model arkadaşlar. Özellikle tepsisini göstermek istiyorum. Çok başarılı bir tepsi yapmışlar. Yine Hook Up Place'in logosu ve 10. yılı sembolize eden X logosu da mevcut. Çok başarılı bir model yapmışlar. Onun haricinde El Bomber modellerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Katana var burada. Eğer kılıcı kınından çıkarttıysanız bu nargile hoşunuza gidecek arkadaşlar. Savaşa gideriz bununla. Çektik kılıcı arkadaşlar. Diğer tarafta da El Bomber'in Igla modelleri mevcut. Bununla beraber bir közlük çalışmışlar. Yine El Bomber'in. Bir ufak röportaj yapalım. El Bomber ve Mantera hakkında birazcık bilgi alalım. Burçu nerede burada? Burçu yakalayalım. Evet, geleyim o tarafa. Evet, bu tarafa gel istersen hızlıca. Şimdi Grand Ambassador Burç'u yanımıza davet edelim. Birazcık Mantera hakkında bilgi alalım. Hoş geldin. Evet, selamlar. Hoş geldin, geldin sefalar Arzu. getirdin. Ben de hoş geldim, sen de hoş geldin. Bizler de hoş geldik. Yine bir organizasyonda beraberiz fakat bu sefer ikimizin farklı görevleri var. Aynen. Bugün sen bu alana hükmediyorsun. Bense bütün alanı göstermeye Biz çalışıyorum. bugün ev sahibi sayılır. Aynen. Ev sahibi olduğun için sormak istiyorum. Bilen arkadaşlar var tabii ki. Evet. Ama birazcık Mantera hakkında senden bilgi almak istiyoruz. John Galliano Festivali'nde ve Mantera olarak da ilk internasyonel organizasyonumuzdayız aslında.
burada Kazakistan'daki nargile severlerle ürünleri bir araya getirmek istedik ve organizasyonun başlangıcından beri misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ürünlerle alakalı bilgi verecek olursak şu anda 30 tane aromamız da standta yerini almış durumda. Sen de az önce hepsini tek tek gezdin gördüğüm kadarıyla. Burada bütün yelpazeye yer verdik. Bütün aromalarımızı nargile severlerle buluşturduk. Ürünlerin yapısıyla alakalı biraz bilgi vermem gerekirse bunu her zaman her seferinde dile getiriyoruz tabii ki. Bizim ürünlerimiz başlangıç orta seviye olarak tabir edebileceğimiz bir ağırlıkta ama yoğun aroma deneyimi yaşayabileceğiniz bir yapıya sahip. İçerisinde İtalyan börlü kullandığımız bir tütün miksi bulunuyor. Oldukça yoğun, güzel aromaları kullanarak bu şekilde bir kombinasyon yaptık ve şu anda da misafirlerimizin geri bildirimlerini aldığımızda gerçekten çok beğeniyorlar. İçim konforu yine çok fazla dile getirdiğimiz bir konu. İçim konforuyla alakalı geri dönüşler çok iyi. Tatlarla alakalı geri dönüşler çok iyi. Biz şu an gerçekten burada olmaktan çok mutluyuz. Geri bildirimlerden oldukça memnunuz. Peki ben sana bir soru sorayım. Türkiye'de tabii ki hangi aromaların daha hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Aynen. Fakat Kazakistan'daki nargile içen kitlenin daha yoğun hangi ürünlere talep gösterdiğini söyleyebilir misin? Türkiye'de biraz daha bakery, pastane olarak dediğimiz yani tatlı grubu aromalar daha ön planda, daha çok fazla tüketiliyorken burada biraz daha misafirlerle görüştüğümde neler içiyorsunuz, neleri denemek istersiniz diye sorduğumda biraz daha meyve grubu ön planda. O yüzden ben de meyve grubundaki ürünlerimizi tavsiye ettim. Bir de şu tarafı var işin. Şu anda aslında bizim meyve grubumuz daha kuvvetli. Meyve grubundaki ürünler daha ön planda ve daha çok tercih edilen ürünler arasında. Pastane, bakery tarafımız çok iyi değil. Şu anda onlarla alakalı çalışma yapıyoruz. Biraz da citrus grubuyla alakalı çalışmalar yürütüyoruz bir yandan. Ama meyve grubumuz kuvvetli ve geri dönüşler de bu doğrultuda güzel geliyor. Özellikle Muscat Queens olsun, Forest Berry olsun, mesela Kaşmir yine çok beğenilen tatlardan bir tanesi. Evet. Onların haricinde Strawberry çok sevilen tatların başında geliyor. Mixlerde Night Doze beğenilen tatlar arasında. Peki mesela Türkiye'de en fazla beğenilen aromalardan bir tanesi, hatta bence başında geliyor, katmer. Buradaki katmer yorumu ne? Çok merak ediyorum yani, ülkemizde çok meşhur bir tatlı. Aynen. Özellikle Antep'te çok fazla ön planda olan bir tatlı. Teşekkürler. Peki burada Kazakistan'da katmere yorumlar ne? Burada ben şöyle yapıyorum. Standın başından tatları denemeye başlayan misafirlerimize bu tarafa geldikçe katmer hemen şu orta alanda bulunuyor. Onlara özellikle tavsiye ediyorum ve denemelerini söylüyorum. Bunun bir ünlü Türk tatlısı olduğunu söyleyerek, yani katmer yememişlerdir ve Evet. tadını da bilmiyorlardır. Evet. İçerisinde Antep fıstığı bulunan meşhur bir Türk tatlısının aroması olduğunu söylüyorum. Onlar da gerçekten deniyorlar ve yüzlerindeki ifade mutluluk verici. Beğeniyorlar çünkü enteresan. Evet. Onlar için çok niş bir tat. Bizler için nasıl Rus tatlıları ya da işte bizim sınırlarımız dışındaki tatlar bizler için çok cazipse, onlar için de şu anda bir nasıl söyleyeyim, böyle tabulaşmış bir Türk tatlısı, özellikle katmer onlar için oldukça böyle enteresan ve güzel geliyor. Son bir soru daha sorayım. Bu seneki Kazakistan'da ilk defa gerçekleştirilen festival sence nasıl? Vallahi ben de alanı gezme fırsatım olmadı misafirlerle ilgilenmekten ama gezeceğim. Tabii ki Rusya'daki kadar yoğun bir katılım yok ama ilk organizasyon için kötü diyemem. Bizim için çok iyi. Yani şu an sizler de görüyorsunuz. Stand dolu. Standın her tarafında misafirler var. Nargileleri de yeniledik az önce. Herkes tek tek tatları deniyor. Bizim için gayet güzel. Evet. Katılım bizim beklentimizin üzerinde, kendi standımız açısından. Diğer standları gezmedim, bilmiyorum dediğim gibi. Ama bizim için okey. Hatta şu anda satın alabiliyor muyuz, satışta mı diye soranlar var. Evet, Ya da evet. ne zaman işte buradan satın alabileceğiz diye soranlar var. Bunlar tabii ki mutlu, memnun edici geri bildirimler yani. Harika. Mantera Elbomber standındaydık. Burç'la beraberdik. Size aromalardan, ürünlerden ve birazcık da Mantera'dan bahsetmek istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yapacağınız şeyi biliyorsunuz. Eğer kanala abone değilseniz Abone ilk olun. önce YouTube kanalımıza abone olacaksınız. Spasiba. Teşekkürler. Ve videoyu beğenip lütfen yorumlara Mantera'nın en beğendiğiniz aromasını da yazmayı unutmayın. Paylaşmayı da lütfen unutmayın videoyu. Evet. Çok teşekkür ederim Burç. Umarım Ben teşekkür güzel ederim. bir Ayağına etkinlik sağlık. olur. Diğer videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Mantera.